Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, yeni bir yayınla yine karşınızdayım. Bugün İpek Canbulat olacaktı bizlerle birlikte. Ancak Kıbrıs'ta kendisi dün gece üşüttüğünü söyledi ve Bilal abi sesim çıkmıyor diye mesaj yolladı. Dolayısıyla İpek Canbulat yok yayınımızda ve biz ikimiz, sizler ve ben, e, daha doğrusu bizler yayında e, yayında olacağız. İlginç gelişmeler var. Her şeyi konuşacağız dostlar. Sitoak merhaba. Ayşe Gök merhaba. Seher Duman nasılsın? E, Dilek Şenyurt merhaba. Teşekkür ederim. Nurhayat merhaba. Caner selamlar. Simon merhaba. Merhaba arkadaşlar. Patricia, hola Patricia. Teşekkür ederim Dilek. Sen nasılsın? Özel abonem Dilek. Stella hello, hello. Caner özel abonem ve moderatörüm. Ümran Keleş moderatörüm. O da burada. Hayırlı akşamlar diyor. Nurhayat, Banu Kabaş nasıl oldun Banu? İyileştin mi biraz? Buse Uslu. Sito Ak nereye kar yağıyor? Neredeydin Sito? Tunzele merhaba. Dilek Şenyurt, Ayşe Gök, Ruksera. Kim donmuş dedin Caner? Kim donmuş dedin? Evet arkadaşlar, magazin dünyasında yine dop dolu bir gündem. Yine heyecanlı bir içerik. Biraz yumuşak başlayalım isterseniz. Biraz soft başlayalım. Yurt dışına en çok satılan Türk dizileri isimli bir sıralama var arkadaşlar. Yurt dışına en çok ihraç edilen Türk dizileri hangisi? Onun 10 tane dizi yurt dışına en çok satılan. Tabii bu sayı çok daha fazla yurt dışına ihraç edilen, Türkiye'den yurt dışına ihraç edilen çok sayıda dizi var ama en çok satılan 10 tanesini listelemişler. 10. sıradan başlayayım. Öyle bir geçer zaman ki 10. sırada. 9. sırada Ezel, Kenan İmirzalıoğlu Abi dizisiyle 13 Ocak Salı günü Afra Saraçoğlu ile başrolde oynayacak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Tuncel Kurtiz ve Cansu Dere ile oynadığı Ezel. 8. sırada Gümüş Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in dizisiydi. Hatırlatırım. 7. sırada Aşk-ı Memnu yine Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya ve pek çok kıymetli oyuncu vardı Aşk-ı Memnu'da. Sizlerin Aşk-ı Memnu'yu çok sevdiğinizi biliyorum. Çok sevdiğinizi biliyorum. Stoak. Aysel Hanım benim fanımmış. SMS diyor ki Bilal abi annem fanın Aysel der misin? Aysel nasılsın, iyi misin? Aysel Hanım demeliyim elbette. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olduğunuzu umarım. Allah sağlık versin. Peki, Naile hızlı geçti. Filiz Ergin, Afram sevgisi bitmez Bilal Bey diyor. SMS o da iyi, sağ ol abi. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Peki arkadaşlar. Aşk-ı Memnu 7. sırada. 6. sırada Fatma Gül'ün Suçu Ne? Beren Saat ve Engin Akkürek. Fatma Gül'ün Suçu Ne? Fransa'ya da sattık bu diziyi. Ben Paris'e gittiğimde e, metro istasyonlarında afişlerini görüyordum. Fatma Gül'ün Suçu Ne? İspanya'ya da sattık. Birçok ülkeye sattık. Güney Amerika ülkelerine de sattık. Kara Sevda, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün dizisi 5. sırada. Ruslar deli oluyor bu diziye. Burak Özçivit Kara Sevda dizisi sayesinde 2024'te, 2025'te Rusya'da şehir şehir dolaşıp Kara Sevda'yı
Orkestra sahnede çalıyor Kara Sevda'nın müziklerini. Burak Özçivit de sahnede geniş bir koltukta oturuyor. Yanında Rusça bir sunucu, bir kadın, bir erkek. Burak Özçivit'e sorular soruyorlar Rusça. Burak Özçivit'e çeviriyor işte birisi. Ondan sonra o da cevap veriyor filan. Böyle sahnede bir şov. Arkada ara sıra Kara Sevda müziklerini çalan bir orkestra. Salon hınca hınç dolu, binlerce insan, kadın hepsi. Burak Özçivit hayranı ve Burak Özçivit çok büyük paralar kazandı bu organizasyonlardan. Kara Sevda dizisinin ekmeğini yemeye devam ediyor. Burak Özçivit'in vakti olsa bu organizasyonlar hiç bitmez. Onun için yapılan bu organizasyonlar Rusya'da Kara Sevda'ya tapıyor Ruslar. Tabii Neslihan Atagül'ü hiçbir zaman yanında götürmüyor Burak Özçivit. Bu organizasyonlarda parayı tek başına alıyor. Onun menajerinin düzenlediği bir organizasyon zaten. Neslihan Atagül de gitse para ikiye bölünecek. Ama o zaman çok daha büyük sansasyon olur, çok daha büyük ilgi çeker. Ruslar çok daha deli olur, daha memnun olurlar ama herkes o dünyada, ünlüler dünyasında herkes kendisini düşünür arkadaşlar. Kara Para Aşk, Tuğba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in dizisi Türkiye'den yurt dışına en çok satılan dördüncü dizi. Kara Para Aşk çok güzel bir diziydi. Üçüncü sırada Diriliş Ertuğrul, Engin Altan Düz Yatan'ın başrolde oynadığı dizi çok satılan üçüncü sırada. İkinci sırada hangi dizi var bilin bakalım. İkinci sırada yurt dışına en çok satılan Türkiye'den bugüne kadar şimdiye kadar en çok satılan dizi ikinci sırada hangisi? Türkiye'den yurt dışına en çok satılan Nurhayat bildi Yalı Çapkını, Meryem bildi Yalı Çapkını. Annen beni çok seviyor, selamlar gönderiyor diyor. Kendi hayatının kahramanının da annesi beni çok seviyormuş. Çok teşekkür ederim. Ben de çok selam söylüyorum. Annenin adı ne? Annenin adı ne? Kendi hayatım, rumuzlu arkadaşım. Annenin ismini de söylersen kendisine ismiyle hitap edeyim. Yalı Çapkını tabii ki diyor Naile de. Eee, Yalı Çapkını dizisi Türkiye'den yurt dışına en çok satılan diziler sıralamasında arkadaşlar. Yüzlerce dizi vardır. En çok satılan 10 tanesini listelemişler ve onları sayıyorum size. İkinci sırada Yalı Çapkını. Benim bildiğim 150'den fazla ülkeye ihraç edildi. Ve birinci sırada tahmin etmek zor değil. Muhteşem Yüzyıl. Birinci sırada Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili o dönemi anlatan, daha çok haremde geçen bir diziydi. Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Burak Özçivit, Pelin Karahan, Okan Yalıbık, Nebahat Çehre ve başka pek çok değerli oyuncunun rol aldığı Hürrem Sultan'ın, Meryem Uzerli'nin öne çıktığı dizi Muhteşem Yüzyıl Türkiye'den yurt dışına en çok satılan dizi. Ama Yalı Çapkını'nın başarısı da çok önemli arkadaşlar. Yalı Çapkını ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir o diziden çıkan iki başrol oyuncusu da zirveye isimlerini yazdırdılar. Bir daha silinmemek üzere. Allah onlara ömür versin, sağlık versin. Türkiye'de şu anda zirvede olan ve zirveye iyice yerleşen iki oyuncu. Birisi erkeklerde jöller arasında en öne çıktı Mert Ramazan Demir. En yakışıklı, en başarılı, en çok tercih edilen reklam verenler tarafından ve yıldızı en çok parlayan ve geleceği de en çok parlak Mert Ramazan Demir. Aynı zamanda en yakışıklı ve en genç arkadaşlar. 28 yaşında bir star Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu da. Biraz sonra bu konuyu biraz daha açacağım. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusunu biraz sonra biraz daha ayrıntılı konuşacağım. Bu arada sizler beğen yaparsanız memnun olurum dostlar ve abone olmadan izleyen arkadaşlar da abone olursa daha çok sevinirim.
Dilek Şenyurt burada özel abonem. Özel abonelerimi yanımda görmek beni mutlu ediyor ve beni her zaman takip eden, yayınlarımı izleyen diğer dostlarımı da hem yurt içinden hem yurt dışından burada onların da rumuzlarını, isimlerini görmek beni sevindiriyor doğrusu. İnsan dostluğunu görmüş gibi oluyor, yakın bir arkadaşını görmüş gibi oluyor. Dile kolay bazılarınızla 3 yıldır, 4 yıldır pek çok yayında birlikteyiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Nelly Manzano geldi Arjantin'den. Bakın dünyanın en güney ucundan uçakla gittiğiniz zaman e, ben gittiğimde Brezilya aktarmalı, São Paulo aktarmalı gittim 14 saat. 14 saat uçakla gidiyorsunuz. Nelly Manzano çok teşekkür ederim. Yayınıma geldi Arjantin'den ve bize hola diyor. Hola Nelida. Deste Arjantin, hola Nelida. Nelida Manzano. Peki özel abonem kendisi Nelida Manzano. Arjantin'den başka dostlar da var arkadaşlar. Türkiye magazinini, Türkiye dizilerinde, Türkiye'deki oyuncuları takip eden başka arkadaşlarımız da var. Onlar da yayınlarımızı izliyorlar ve yorumlarla katkıda bulunuyorlar. Nelide Manzano Hola Dilek diye Dilek Şenyurt'a da selam veriyor ve Delfina Dimasio Şili'den özel abonem burada mı acaba? Delfina Dimasio. E, Caner Tuzcu özel abonem buradaydı. Moderatörüm aynı zamanda. Dilek Şenyurt Frankfurt Almanya'dan burada özel abonem. Peki ve Ümran Keleş moderatörlerim olmazsa bu yayınlar kolay kolay olmuyor arkadaşlar. Onlardan evvel hakikaten sıkıntı çekiyorduk. Çünkü antiler çok üzerimize geliyorlar. Neden üzerimize geliyorlar? Biz başarılı insanları burada konuşuyoruz, met ediyoruz. Benim bir huyum var. Pek çok gazetecide olmayan bir özellik bu. Ben evet bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Evet bunu çekinmeden söyleyebiliyorum. Ben doğrucu bir gazeteciyim. Doğrudan yanayım. Benim menfaatimin dışında da olsa beni mahkemeye çıkaracağını da bilsem doğruyu savunmaktan geri kalmam arkadaşlar. Bu konuda mesela neyse başka daha rahat bir zamanda veririm o örneği. Yani doğru bildiğimi söylemekten çekinmem. Dolayısıyla hak edene de eğer e, övmek gerekiyorsa, methetmek gerekiyorsa, yaptığı işi örnek göstermek gerekiyorsa bunu söylemekten, çekinmekten de geri durmam. Maalesef kendisine gazeteci diyen bazı kişiler, meslektaş diyemiyorum onlara, işte bu uyuşturucu dosyasında falan görüyoruz. Nasıl gazeteciler olduklarını, hak etmedikleri halde köşeleri nasıl tuttuklarını, mevkilere nasıl gelip yerleştiklerini, oralara geldikten sonra meslektaşlarına ne eziyetler çektirdiklerini, hele o kadın gazeteciler, o kadın gazetecilerin işler acısı hali. Kadın gazeteciler en çok eziliyorlar. Bu köşeleri tutmuş bir yerlere hak etmeden gelmiş erkek gazeteci, televizyoncu yöneticiler tarafından. Çünkü kadın gazetecileri cinsel yönden kullanmak istiyorlar. Bu utanmaz, arlanmaz, ahlaksız erkek müsveddesi medya yöneticileri. Bunlar arasında şimdi bu uyuşturucu filan bahane oldu da bazılarının suçu ortaya çıktı, suçlu olduğu ortaya çıktı, isimleri ortaya çıktı, rezillikleri ortaya çıktı. Ancak uyuşturucuyla bağlantısı olmayan, suça karıştığı bugüne kadar kimsenin kulağına gelmemiş olan mutlaka o ahlaksızların da karıştıkları suçlar vardır. İlla uyuşturucuyla haşır neşir olmaları şart değil. Şuraya geleceğim. Şu anda isimleri ortaya çıkmamış. Medya sektöründe, televizyon sektöründe, dizi sektöründe, müzik sektöründe bulunduğu yeri hak etmeyen o kadar çok insan var ki rezilliğin bin para yaşayan o kadar çok insan var ki maalesef. Yani isimleri savcının dosyasında yazmıyor diye, kamuoyu bilmiyor diye kendilerini
akpak zannetmesinler. Kimin ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Bizler çok iyi biliyoruz. Elbette bir gün ayakları dolanırsa, onların da rezillikleri ortaya çıkarsa biz de onlarla ilgili bildiklerimizi anlatırız, konuşuruz o zaman. Ama ayaklarını denk alsınlar. Özellikle kadınlar üzerinden kurdukları hayat bir gün kafalarına öyle bir çöker ki işte Mehmet Akif Ersoy kendisini Habertürk'ün başında tanıdık. Habertürk TV'nin başında tanıdık ama yaptığı yanlışlar, yaptığı hatalar bini bin para. Ve ondan önceki genel yayın yönetmeni Veysi Ateş, Habertürk'ün genel yayın yönetmeni. Onun rüşvet aldığı, onun şantaj yaptığı ortaya çıktığı zaman iş adamlarına para karşılığı büyük paralar, menfaatler edinmek için mevkisini kullandığı ortaya çıktığı zaman Mehmet Akif Ersoy onun yerine getirilmişti. O görevden alınmıştı Veysi Ateş. Mehmet Akif Ersoy onun yerine getirilmişti ama görüyorsunuz Halef Selef durumunda sadece mevkiler değişmemiş, rezillikler de birbirini takip etmiş, Halef'e geçmiş. Ve işin ilginci arkadaşlar, bu kadın spikerler ne yazık ki hayır demeyi, bazı kadın spikerler diyelim, hepsini genellemeyelim. Elbette onuruyla, namusuyla, alnı ak bir şekilde görevini yapanlar ve adı bu pisliğe bulaşmayanlar var. Bir tanesini geçen gün konuşmuştuk. Kendisine Mehmet Akif Ersoy'un teklif ettiği rezillikleri kabul etmeyip istifayı basıyor ve iş bulamadığı için Türkiye'de bir daha iş bulamadığı için kendisi sürekli olarak engellendiği için iş bulamadığı için ülke değiştiriyor. Amerika'ya göçüyor ve Amerika'dan itiraflarda bulunmuştu. Kadın spikerler, bazı kadın spikerler nedense hayır diyemiyorlar. Bu cinsel içerikli bu ev partilerine, uyuşturucu içerikli ev partilerine katılıyorlar. Yani katılmaktan çekinmiyorlar. Çok enteresan ve sonra da dosyada kendilerinin de isimlerinin bir gün geçeceğini bildiklerinden bir gün kendilerinin de birilerine sözü anlatacağını tahmin ettiklerinden itirafçı oluyorlar ve savcıya bildiklerini anlatıyorlar. Bugün Sabah gazetesinde yine böyle bir ismin anlattıklarını okuduk arkadaşlar. Ve şimdi size oradan bir şey İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren bir kadın spiker Mehmet Akif Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veys Ateş'le ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Akif'le 2017'de sosyal medyadan tanıştığını ve Akif'in o dönem alkol ve sigara dahi kullanmadığını aktaran kadın spiker, 2018'in Temmuz ayında Kilyos'ta Suma Beach isimli plajda bir festivale katıldıklarını, beraberinde getirdiği kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy'un sarkıntılık yaptığını söyledi. Bir de bu tipler kendilerini bir şey zannediyorlar bulundukları mevkiden dolayı. Doldurdukları, işgal ettikleri o televizyondaki o ekrandan dolayı, o odalardan dolayı, o masalardan dolayı kendilerini her hakka sahip görüyorlar ve onun bunun kızına, karısına, sevgilisine rahatça sarkabiliyorlar. Kendilerinde bu tür bir ayrıcalığı da görüyorlar. Bir zamanlar sigara içmiyormuş, alkol içmiyormuş ama bak arkadaşına sarkıyor senin. Arkadaşına sarkıyor. Bana ne bir zamanlar sigara içmediğinden, alkol içmediğinden. Yaptığı suçlar, yaptığı rezillikler, Türk Ceza Kanunu'na aykırı hareketler, burada vatandaşın hakkına girmek, çalışan kadınlara şantaj yapmak, bunları kabul edeceksin. Bu partilere geleceksin, katılacaksın. Yoksa ekrana çıkamazsın demek. Bunlar kul hakkı kadar önemli bir şey var mı arkadaşlar? 4 Mayıs 2019'da D isimli kız ve ben Akif'in evindeydik. Spiker anlatıyor. Anahtarı bende vardı. Anahtarı sende olduğuna göre demek ki aranızda özel bir ilişki vardı. Akif eve geldi akşam ve biraz sonra Veys Ateş gelecek, kokoreç getirecek dedi. Kokoreç getirecek. Kokoreç, kokoin. Kokoinin şifresi kokoreç. Veys eve gelecek ve kokoreç getirecek dedi. Veys Ateş geldi. Kendisiyle orada tanıştım. Çok geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Bu uyuşturucu madde kullandıktan sonra zaten al takke ver külah. Her şey serbest. Rezilliğin bini bin para arkadaşlar.
Ben ve Akif'in ilk defa uyuşturucu kullanmışımızdı diye söylüyor. Daha sonra Akif'le küsüp barıştığını ve sonra yine eve gittiğini anlatıyor kadın spiker. Bu evde 2 kere daha Veys Ateş'i gördüm. Birinde sadece Veys vardı. Üçümüz uyuşturucu madde kullanmıştık. Diğerinde ise tanımadığım 2 kadın vardı. Kadınlar geliyorlar, gidiyorlar. Bilmedikleri, kadınların bilmedikleri erkekler eve geliyorlar. İkişer ikişer yatak odasına geçiyorlar. Kadınlar da yatak odasına geçiyor. Yani ortam o kadar böyle çirkin, o kadar e, rezil ki arkadaşlar. Bunlar televizyoncu, bunlar televizyonlara çıkıyorlar. Haber bültenleri sunuyorlar. Kadınlar da, bu erkekler de, bu Mehmet Akif Ersoy da, Veys Ateş de tartışma programlarına katılıyor. Türkiye'nin siyasetini, ekonomisini tartışıyor. Bildik bildik büyük büyük laflar söylüyor ekrandan seyircilere ve öğütler veriyor. Diğerinde ise tanımadığım 2 kadın vardı. Beşimiz de uyuşturucu madde kullandık. Bu 2 seferde de uyuşturucu maddeyi Veys Ateş getirmiştir. Pandemi döneminde de aradı Akif beni ve eve çağırdı. Evde Ahmet Göçmez ve birkaç kişi daha vardı. Eve girdiğimde mutfakta bir tabak içerisinde kokain vardı. Zaten gittiğimde herkes uyuşturucu madde kullanıyordu. Eee Yine bir keresinde Akif'in evindeyken çok sarhoş olduğunu ve Akif'in uyuşturucu madde siparişi verdiğini aktaran kadın spiker, biz D isimli kadın ile kapıya çıktık, torbacıyı evin kapısına getirdik, torbacı uyuşturucu maddeyi verip gitti diye konuştu. Yani arkadaşlar, e, bunlar nasıl spiker olmuş, bunlar nasıl televizyoncu olmuş, bunlar nasıl televizyon yöneticisi, genel yayın yönetmeni olmuş, bunları kimler seçiyor? Bunları seçen insanları da sorgulamak lazım. Bunları seçen insanlar neye göre seçiyorlar, o yetkileri veriyorlar, o makamlara getiriyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Bir televizyon kanalı uyuşturucu ve seks üzerine yönetilir mi arkadaşlar? Böyle bir kepazelik olabilir mi? Bu partilere, bu özel hayatlara bugüne kadar hiç kimse şahit olmadı mı? Mümkün mü? Mümkün mü? Defalarca şikayet edilmiş. Mehmet Akif Ersoy'un ve Veys Ateş'in teklifte bulunduğu kadınlar, onların tehdit ettiği, şantajda bulunduğu kadınlar yöneticilere defalarca şikayet edilmiş ve bazı yöneticiler bildikleri halde yapılan rezaletleri suskun kalmışlar. Çünkü onların da demek ki o yolda yolcusu, o yolun yolcusu olduğu buradan anlaşılıyor o yöneticilerin de. Yani burada patronun nasıl bu durumdan haberi olmaz? Gerçi patron da şu anda, o zamanki patron da Habertürk Televizyonu ve Show TV'nin yurt dışında Türkiye'ye gelemediği söyleniyor kendisinin de. Yani arkadaşlar, e, bu itiraflar, bu anlatılanlar insanın inanası gelmiyor ama hepsi gerçek. Fakat ben şunu bir kere daha söylemek zorundayım. E, Bu uyuşturucuyu, yasaklı maddeyi, ünlüler olsun, işte bu televizyon dünyası olsun, tüketenler, kullananlar, partileyenler, bunlar yakalanıyor. Çünkü kaçacak bir durum yok. Adresleri belli, her şeyleri belli. Jandarma baskını yapıyor, alıyor, getiriyor. Bunları yakalamak çok kolay, yakalanıyorlar. Fakat bunlar nihai, son tüketici, en son durak bunlar. Önemli olan bunları, bu yasaklı maddeyi gemilerle, arabalarla, uçaklarla Türkiye'ye kim sokuyor? Kimler sokuyor? Bu partilere baskın yapmak lazım. Bu uyuşturucu partilerine, bu uyuşturucu nakliyelerine baskın yapmak lazım. O büyük miktarda o malları ele geçirmek ve bunları getiren esas patronları yakalamak lazım arkadaşlar. İşin başındaki insanları enselemek lazım ki Türkiye'de uyuşturucu tüketimi olmasın, e, en az seviyede olsun. Neyse, e, inşallah düzelir. Oyuncu Şafak Sezer'e hayranları, ya botokstan seni seyredemez olduk, yüzüne bakamaz olduk, mimiklerini göremiyoruz. Yüzüne niye bu kadar botoks yaptırdın? Niye bu kadar e, yüzüne niye bu kadar estetik operasyon yaptırdın diye sosyal medyada sürekli olarak yazıyorlar. Şafak Sezer, ben çok beğenirim kendisini. Kendisi arkadaşım olur.
Kendisiyle birkaç kez röportaj da yaptım. Ben de yaptım, eşim Şebnem de yaptı. Şafak Sezer çok başarılı bulduğum bir komedyen. Fakat Şafak Sezer'de bir şey oldu arkadaşlar. Son yıllarda kendisini öyle bir yeniledi ki fiziki açıdan saç ektirdi. Takdir ediyorum, doğru olanı yaptı, ektirdi, evet. Fakat yüzüne o kadar çok değişiklik yaptırdı ki göz kapaklarını aldırdı, dudaklarına bir şeyler yaptı, yanaklarına bir şeyler yaptı, çenesinde bir şey var. Yani ve yüzüyle sürekli olarak da bir oynuyor, oynatıyor. Alnına botoks yaptırıyor. İşte yüzünün dikkat ederseniz eski bundan 8-10 sene önceki Şafak Sezer görüntüsüyle şimdiki Şafak Sezer görüntüsü arasında bayağı bir fark var. Yüzü daha parlak ve yüzünün hatları gitti, kayboldu. Kayboldu, mimik yaptığı zaman yok, mimik yok, ortaya mimik falan çıkaramıyor. Alışkanlık mimik yaptığını zannediyor ama jestleriyle ve mimikleriyle oynayan, kendisini sevdiren Şafak Sezer maalesef gitti diye sosyal medyada takipçileri, hayranları çok eleştiri. Bir gerginlik var yüzünde, bir gençleşme oluştu. Belirgin bir değişiklik oldu ve bu durumda mimiklerini yok etti. Şafak Sezer'e diyorlar. Sen kadın mısın diye soruyorlar. Sen kadın mısın? Bütün olayın jest ve mimiklerindi. Doğallığını kaybettin, mimiklerin yok oldu diyorlar. Şafak Sezer komedisi artık tat vermiyor. Botoksa ne gerek var abi? Sen hatun kişi misin diye soruyorlar. Yani ben oyuncuların botoks yaptırmasına çok karşıyım. Estetik yaptırmasına çok karşıyım. Çok karşıyım. Özellikle erkekler de bunu yaptırmıyor mu son zamanlarda? Yani geçenlerde Murat Boz'u gördüm yılbaşı gecesi programında, ekranda. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar ya. Bu kadar belirgin estetik operasyon bir erkek yüzüne nasıl yaptırabilir? Ve Murat Boz'un filmleri de var biliyorsunuz, oyunculuğu da var. Nasıl yaptırabilirsin ya? Bu kadar kendini değiştirtirsin. Elmacık kemikleri ortaya çıkmış filan. Yani yüzünde bayağı eklemeler var. Nasıl olabilir böyle bir şey? Niye yaptırırsın? Neden kendi halinde kalmazsın? Yani şaşırtıcı. Evet, Ümran söylüyor, Ümran Keleş, Kenan yaptırdı ya diyor. Kenan İmirzalıoğlu da yaptırdı mesela. O da çok gençleşmek adına, o da yüzünde değişiklikler yaptırdı. Ama Murat Boz'unki çok belirgin yani, çok aşırı. Hadise yaptır. Hadi Hadise kadın. Hadise'nin de yılbaşı programında baktık. Artık gözler iyice böyle çekilmiş. İyice böyle bak, Hadise'nin gözleri böyle olmuş artık. Böyle olmuş. Yüzünde yine böyle elmacık kemikleri falan çıkmış. Yine yeni bir şeyler yaptırmış. Güzel olduklarını zannediyorlar ama değil. Değil yani. Estetik operasyon yaptırmak sizi güzelleştirdiğini zannediyorsunuz ama hayır. Yani güzelleşmiyorsunuz ki. Neyseniz osunuz zaten. Bir de dudakları Hadise şişirtmiş. Yani ne gerek var bunlara ya? Çık şarkını söyle. Şarkı bul, şarkı. Oraya harcadığın parayla kendine 3 tane yeni şarkı alırsın ya. 3 tane yeni şarkı alırsın. Yani Ozan Akbaba reklam filminden 30 milyon lira alacak arkadaşlar, belli oldu. Bir finans şirketinin reklamında oynayacak Ozan Akbaba. Oyuncuların şansı şu arkadaşlar. Yani oyuncu olmak, başrol oynamak bir dizide çok yatırım yapılan yapımcının ve kanalın, Türkiye'nin en önemli ulusal kanallarından birinin, zaten 6 tane 7 tane en fazla ulusal kanal, 5 tane, e, bir yapımcıyla kararlaştırıp bir senaryo üzerinde ve kastı oluşturup yayına verdiği, yayınladığı dizi tutarsa ve sen o dizinin başrol oyuncusuysan ve o dizi tutarsa, arkanda o kanal varsa, arkanda yapımcının sermayesi, kanalın sermayesi ve çok sağlam bir senaryo ve senin için çalışan, daha doğrusu dizi için çalışan ama bundan en çok
neman alan, en çok faydalanan tabii ki en öne çıkan oyuncular kimler? Başroller. Eee, Müthiş bir ekip varsa, çalışma arkadaşlarım varsa onlar hepsi müthiş. Şoförü de müthiş, elektrikçisi de müthiş, sette çalışan sıradan işçisi de müthiş. İşlerini en iyi yapan elemanlar, çay getiren götüren de öyle. Öyle olmasa Türkiye'nin en çok seyredilen yapım dizisinde görev alamazlar arkadaşlar. O yapım şirketinde, o Türkiye'nin en çok seyredilen işlerini yapan o yapım şirketlerinde iş bulamazlar. Bunlar, bu yapım şirketleri bir avucun parmaklarını geçmez. Bir elin parmaklarını geçmez sayısı. Doğru dürüst iş yapan, en iyi iş yapan. Saysak hep beraber sayarız ama gerek yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Şimdi böyle bir dizide başrol oyuncusu olduğun zaman çok şanslısın. Ama o şansı arkadaşlar tepeden sağlamıyorsun, tepeden almıyorsun, tepeden gelmiyor o şans senin şapkana, tepeden inmiyor. Sen yıllar içinde yaptığın çalışmalarla bunu hak ettiğini zaten gösteriyorsun. Yıllar içinde daha evvel yaptığın dizilerle, sinema filmleriyle, tiyatro gösterileriyle, aldığın, oynadığın rollerdeki başarılarınla sen uzak şehirde başrol olmayı hak ediyorsun. Hadi diyorlar bunu Ozan Akbaba ile çekelim. Ya Ozan Akbaba bunu başarabilir mi? Hiç başrolde böyle öne çıkacak bu kadar filan. Daha evvel başrol oynadı ama yani böyle çok parlamadı. Acaba bu dizide olur mu? Taşır mı filan? Ya ondan iyisi mi var? Çocuk 45 yaşına geldi. Ne kadar çok deneyimi var. Yapar Ozan Akbaba. En iyisini yapar. İlla Kıvanç mı yapacak? İlla işte Çağatay Ulusoy mu yapacak? Ozan Akbaba ile çıkalım yola. Hadi çıkalım ve harika. Karşısında da yine kendisi gibi bu başrolü hak eden bayan oyuncu Sinem, kadın oyuncu. Efendim? Yüzü eskimemiş olmak da çok önemli. Yüzü eskimemiş olmak da çok önemli diyor Şebnem. Evet, karşısında Sinem onun gibi şans almayı hak eden bir başrol oyuncusu ve ikisi hakikaten senaryoyla falan bütünleşince ortaya çok iyi bir iş çıkınca ne oldu? Herkes onların peşinden gitti. Bir de senaristler çok önemli tabii. Çok güzel yazdılar. Öpüşmüyorlar, öpüşecekler mi, yatağa girecekler mi, aman şöyle mi, böyle mi? 2 sezon geçti. 2 sezon, ikinci sezondayız. 1 sezon, 1,5 sezon geçti. Girdiler mi yatağa? Girdiler, uzandılar yan yana. Nihayet. Şimdi şunu diyeceğim. Ne oldu? Bu sefer Ozan Akbaba'yı bütün Türkiye sevdi. Bir de o türküler filan Allah saz da kucağına yakışıyor filan. Çocuğun özellikleri de ortaya çıktı. Diğer başarıları, diğer yapabildikleri de ortaya çıktı. Bu sefer ideal erkek, ideal adam, ideal bir Türk figürü, Türk erkek figürü, güvenilir bir insan ekranda, oturaklı bir insan. Reklam verenler dedi ki işte bizi bu tanıtsın. Bir araba firması bizi Ozan Akbaba tanıtsın. İşte bir mobilya firması bizi Ozan Akbaba tanıtsın filan. Bunlar böyle kendi aralarında düşünüyorlar. Daha teklifte bulunmadılar ama bir banka, bir finans şirketi daha doğrusu evet bizim güvenilir olduğumuzu ekranda Ozan Akbaba anlatsın. Ve Ozan Akbaba'ya ne istiyorsa bu reklam karşılığı verelim. Menajeri 30 milyon istemiş, 30 milyonu verdiler. Yani arkadaşlar başarılı olan dizinin başrol oyuncusu sadece diziden değil reklamlardan da kazanıyor ve bunu anasının ak sütü gibi helal hak ediyor. Şimdi burada tabii Ozan Akbaba diziyle öne çıktığı için yapım şirketleri şöyle yapıyorlar. Günün birinde bu dizi tutarsa ki inşallah tutacak diyorlar başlarken, yola çıkarken. Ozan Akbaba karşısında oturuyor yapımcının. Sevgili Ozan, sözleşmemiz burada. Oku, avukatın da okusun. Maddeler böyle ve o maddelerden biri de şöyle arkadaşlar. Ozan Akbaba bu dizi oynarken, bu dizi çekildiği sürece, yayınlandığı süre içinde bir reklam filmi anlaşması yaparsa alacağı ücretin %20'sini bu dizinin yapımcı şirketine öder diye bunu sözleşmeye koyuyor. Bütün yapımcılar yapıyor bunu başrol oyuncularıyla. Bütün yapımcılar yapıyor. O oran %15'e inmez. %20, %30'a da çıkar, %40'a da çıkabilir ama başrol oyuncusu her başrol oyuncusu %40'ı kabul etmez.
%30'u kabul eden olduğunu duymuştum eski yıllarda. Ozan Akbaba 30 milyonun %20'sini yani 6 milyonunu da yapımcı alır arkadaşlar. E, Bu haberde böyle. Sidem Ünsal da zaten oynuyor reklamlarda biliyorsunuz. O da diziyle e, yıldızı parlayanlardan oldu. O da hak ederek geldi. O da hak ediyor. Sinem de sonuna kadar hak ediyor geldiği yeri. Çok da başarılı bir oyuncu. Yıllar öncesinden yüksele yüksele e, geride bıraktığı oyunculuklar, geride bıraktığı başarılar onu uzak şehire başrol olarak taşıdı. Bu arada demin uyuşturucu haberinden bahsederken Doğukan Güngör'ün serbest bırakıldığını söylemedim. Evet, Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alınmıştı ve savcılıkta ifadesi alındı. Kendisinden uyuşturucu testi de yapıldı kendisine ve serbest bırakıldı. İrem Sak oyuncu negatif çıktı. Dün söylemiştim. Fenomen Danla Bilic negatif çıktı. Danla Bilic'le ilgili hep iddialar vardı. Yasaklı madde kullanıyor diye ama testler öyle olmadığını söylüyor. Negatif çıktı. Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın test sonuçları bekleniyor arkadaşlar. Bu arada Şeyma Subaşı'nın test sonucu gelmesini beklemeye gerek yok. Herkesin gözü önünde o Instagram videosunu hatırlarsınız. Yasaklı madde, kokain çekerken yayınlanmıştı o video ve kendisi de savcılık ifadesinde yasaklı madde kullandığını itiraf etti arkadaşlar. Melisa Döngel ve Ezgi Eboğlu da pozitif çıktı biliyorsunuz yasaklı maddeyle ilgili ve Haluk Şentürk serbest bırakıldı. Ünlü menajer, ünlülerin menajeri Haluk Şentürk serbest bırakıldı. 3 gün gözaltında kaldı ve kendisine savcılıkta sorular soruldu. Savcı tarafından ifadesi alındı. Kendisine muhtemelen temsil ettiği şarkıcılardan kimler yasaklı madde kullanıyor diye sormuşlardır diye düşünüyorum. Gerçi devletimiz herkesin ne olduğunu, her şeyi biliyor arkadaşlar. Bu da bilinen bir şey. Evet, dostlar. Dostlar. Kadın spikerleri kandırmak bu kadar kolay mı diye yazmışım burayı. Tabii ki insanları arkadaşlar işleriyle tehdit ederseniz, insanlara şantaj yaparsanız, insanları ya ekrana çıkarsın ya benim dediğime gelirsin, e, benim söylediğim evlere gelirsin, partilere katılırsın ya da bir daha ekrana çıkamazsın diye korkutursanız, İnsanları iki seçenek arasında bırakırsanız zayıf karakterli olanlar maalesef yoldan çıkıyor. Ancak dik durabilenler, her şeye rağmen dik durabilenler de var. Bunu da söylemek lazım arkadaşlar. İstifayı basıp ekrana, işine, televizyona veda edenler de olmuş ama ne gerek var bunlar olsun, niye olsun? Keşke zamanında daha önce bu operasyonlar yapılabilseydi. Daha önce devletimiz neyin ne olduğunu hepimizden iyi bilir arkadaşlar. Adalet sistemi, polis sistemi her şeyi daha iyi bilir. Özellikle bu televizyonlarda, büyük kuruluşlarda, büyük medya kuruluşlarında devletin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Oralarda her şey takip altında. Her şey takip altında. Ama çok daha önemli işler olduğu için bu kadınlarla ilgili bu detaylar uyuşturucu ayağı öne çıkmadığı için mümkün olduğu kadar perdeledikleri için kadınların bu kadar ezildiğini farkına varılamamış adalet sistemi tarafından, polis tarafından dikkat ederseniz o zaman feryat eden kadın spikerlerin hiçbiri savcılığa gitmemiş. Hiçbiri polise gitmemiş. Yani ihbarcı olarak o zaman bu Veys Ateş ve daha sonra Mehmet Akif Ersoy cirit atarken Habertürk televizyonunun koridorlarında, stüdyolarında kendileri diledikleri gibi e, yaşarken, diledikleri gibi hegemonya sürerken o korkuttukları, baskıladıkları kadınların hiçbiri polise gitmemiş. Keşke o zaman bu ihbarlar yapılsaydı o kadınlar tarafından.
Keşke bildiklerini anlatsalardı savcıya ya da polise. İşte o zaman bu rezaletler çok daha önceden bastırılabilirdi diye düşünüyorum. Ve dostlar, evet, Menekşe diyor ki Mert ve Afra çok güzel kelebek diyor. Kelebek ne? Kelebek niye? Kelebek niye arkadaşlar? Şimdi şuraya bir bakmak istiyorum ve şunu da açmak istiyorum. Ya Afra Saraçoğlu'yla ilgili en son gelişme, Afra Saraçoğlu en itibarlı marka yüzü seçildi diye bir haber var arkadaşlar. Afra Saraçoğlu en itibarlı, yani en saygın, en güvenilir Afra Saraçoğlu. Henüz 28 yaşında genç bir kadın ve kendisi oyuncu olarak girdi Türk milletinin hayatına Afra Saraçoğlu. En çok ilgi gördüğü oyun da, en çok ilgi gördüğü yapım da, onu en çok öne çıkaran e, dizi de son oynadığı Yalı Çapkını. Dışarıdan baktığınızda e, Yalı Çapkını bir kuş ismi filan diye anlatıldı işte. Ve bu Yalı Çapkını dizisinde yaşanan bir ailenin fertlerinin yaşadığı özel hayatlar, iç içe geçmiş özel hayatlar, o yalıda yaşayan e, bir sülalenin fertlerinin yaşadığı hayatlar ve bu hayatları canlandıran oyunculardan biri de Afra Saraçoğlu. Afra Saraçoğlu o dizide işini yaparken kendisi de öyle tanıttı ki, öyle sevdirdi ki ve öyle saygınlık uyandırdı ki seyirci karşısında. Bunu niye anlatıyorum? Bunu bütün oyunculara örnek olsun diye anlatıyorum ve konservatuvarda okuyan ya da okumayan ama oyuncu olmak isteyen gençlere örnek olsun diye anlatıyorum. İşini yaparken sadece kameranın karşısında yönetmenin komutlarını, senaryoda yazan cümleleri hayata geçirmek olarak görmeyin. Orada oyuncunun görevini, işini, mesleğini, işini yaparken, oyunculuğu yaparken kendisini ekran başında izleyenlere de aynı zamanda kendisine genleriyle geçen o saflığı, temizliği, güvenilir bir insan olmanın e, yansımasını, temiz bir insan olduğunu ekran başındakinin hissetmesini ve düzgün bir insan olduğunu, dürüst bir insan olduğunu da ekran başındakinin anlayabilmesini oyunuyla birlikte anlatması gerekiyor ve buna başarabilene de zirveye çıkmayı hak eden oyuncu deniyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir tek Afra Saraçoğlu'nda yok bu özellik. Ama bunu en güzel, en son yapan oyuncu kadınlarda Afra Saraçoğlu arkadaşlar. Bu hissi seyirciye geçiren, hem iyi oyuncusun, bunu anlatabiliyorsun, bunu bize geçiriyorsun biz seni seyrederken, hem iyi bir terbiye almışsın, aile terbiyen iyi, çok iyi, hem iyi ahlaklısın, iyi huylusun, güvenilirsin, sevgi dolusun, doğa seversin, hayvan seversin. Bütün bunları bize geçirebildin. Oyununla ve sosyal medyadaki paylaşımlarınla, yaşantınla, bize yansıttıklarınla, bize yansıtmadıkların da bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Bir şekilde biz senin hayatının etrafında dolanıyoruz, seni merak ettiğimiz için. Ve seninle ilgili enformasyon sahibi oluyoruz ve hiçbir senin nötrünü, eksini göremiyoruz. İşte onun için de reklam verenler diyorlar ki, ya bu kızın hiçbir yanlışı yok, bu kız örnek bir kız, genç ve başarılı, hakikaten iyi bir oyuncu olduğu kadar da diğer bütün kurallar da bu kızla beraber, hepsinde de artısı var. Biz yeni ürünümüzde bu kızla yola çıkalım, o tanıtsın bizi diyor reklam verenler. Ve böyle Roma'ya kadar, İtalya'ya kadar uzandı. Şimdi Bulgari'nin yeni mücevher koleksiyonlarını 2026 boyunca Türkiye'de o tanıtacak. Fakat 3 senedir marka yüzü olduğu giyim firması da
Afra Saraçoğlu'yla sözleşme imzalamaya her sene devam ediyor. Her sene yeniliyor. Çünkü Afra Saraçoğlu'yla çalışmaktan çok memnunlar. Nihayet ne oldu arkadaşlar? Marketing Türkiye bu reklam piyasasında ve medya piyasasında çok önemli bir marka. Marketing Türkiye bir dergi etrafında şekillenen bir medya grubu Marketing Türkiye ve çok sözü geçen bir grup. The One Awards diye bir ödül ortaya koyuyor bu geleneksel ve Akademik'te araştırma ve stratejik planlama tarafından yürütülen itibar ve marka değer performans ölçümü araştırmasının sonuçlarına göre yüzü olduğu giyim markasıyla 2025'in en itibarlı marka yüzü Afra Saraçoğlu seçildi. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, hak ederek alnının akıyla bunu 2025'in en itibarlı marka yüzü, en itibarlı ünlüsü tanıttığı ürünü hem satışını katlattı, yükseltti hem de yurt dışında da Türkiye'de de o markayı daha da öne taşıdı, daha da bilinir yaptı Afra Saraçoğlu. Bunu başaran bir ünlü olduğu için de kendisine böyle bir derece, böyle bir ödül layık görüldü. Çok önemli bir şey. En itibarlı marka yüzü, en güvenilir, en itibarlı marka yüzü Afra Saraçoğlu. Yani biz boşuna Afra Saraçoğlu'nu konuşmuyoruz burada. Bize diyorlar ki ya her gün Afra Saraçoğlu, her gün ne yapayım? Her ay sevgili değiştirenleri mi konuşayım kardeşim? Her ay ya da 2 ayda bir başkasıyla seyahate gideni mi konuşayım? Başkasıyla yatağa gireni mi konuşayım? Ne yapayım yani? Ne yapayım yani? Başkasının sevgilisini koynundan çalanı mı konuşayım? Tabii ki en itibarlısını konuşacağım. Bunu öngörebilmek önemli. İşte gazeteci farkı da bu. Bu kızın böyle olabileceğini, böyle olabildiğini öngörebilmek de farktır. Bunu takipçine, bunu okuruna, bunu seyircine yıllardır anlatabilmek de bir farktır. Onun için zaten dünyanın her yerinden 74 ülkesinden seyircim var benim, izleyenim var benim. Doğruları konuştuğum için, doğru atış yaptığım için, doğru tespitlerde bulunduğum için. Kendimi övmeyi sevmem ama bunları da söylemezsem olmaz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bu ülkenin gerçekten alkışı hak eden iki örnek, ailelere de örnek, gençlere de örnek iki önemli ismi arkadaşlar. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Ve Mert Ramazan Demir'le ilgili gelişme, Mert Ramazan Demir'in bu yeni dizisinin Gölge adı, yeni dizisinin henüz daha oturmamış, gerçek olmayan ismi Delikanlı. Ve kast yapılıyor şu anda. Dizinin kastı yapılıyor arkadaşlar. E, Bazı isimlerle görüşülüyor. Onlar arasında kesinleşenler var ama önemli olan şurada. Herkesin merak ettiği Mert Ramazan Demir'le başrolde kim oynayacak? Hande Erçel bu OGM yapımının sahibiyle aşk yaşadığı için Hande Erçel acaba oraya monte edilir mi Mert Ramazan Demir'in karşısına diye konuşuluyordu ama buna ilk başta Mert Ramazan Demir karşı çıkar. Böyle bir atamayı kabul etmez, böyle bir tayini kabul etmez diye düşünenler haklı bence. Mert Ramazan Demir'in karşısında Mina Demirtaş. Bu kız 18-19 yaşında Mina Demirtaş bildiğim kadarıyla ve e, Mina Demirtaş iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Onu 2 sezon ekranda Kızıl Goncalar'da izledik. Özcan Deniz'in kızıydı. Ve 3 sinema filmi var. 19 Şubat 2008 doğumlu Mina Demirtaş 18 yaşında
2026'ya girdiğimize göre 18 yaşında. Zeynep rolüyle Nov TV'de, Nov'da oynamıştı. 2 sezon. Şu anda Amazon Prime platformda Yaz Evi projesinde. Yaz Evi başladı mı, başlayacak mı ona daha emin değilim ama Mina Demirtaş'ın şu andaki en son projesi o olduğu söyleniyor. Ve Mert Ramazan Demir'le olur mu olmaz mı? Mert Ramazan Demir'den 10-11 yaş küçük olması bir şeyi değiştirmez. Birbirlerine fizik olarak uyuyorlar. Yani Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasındaki fiziki fark gibi bir fark yok aralarında. Kenan İmirzalıoğlu'nun yüzüne bakıyorsunuz. Afra Saraçoğlu'nun yüzüne bakıyorsunuz. Baba kız gibi. Dede torun gibi, baba kız gibi. Ama Zeynep rolündeki Mina Demirtaş'la Kızıl Goncalar'daki Mina Demirtaş'la Mert Ramazan Demir arasında öyle bir fark yok. Yani onları ekrana getirin sevgili diye yakıştıkları söylenebilir. Ama oyunları tutar mı? Oyunları tutar mı? Birbirlerine alver yaptıkları zaman sahici görünür mü? Alver demek yani karşılıklı diyaloglar, sahneler, birlikte sahneler. Samimi görülür mü ve örtüşürler mi? Bert Ramazan Demir taksi şoförü Yusuf. Gece çalışan. Ben de 18 yaşındayken geceleri taksi şoförlüğü yapmıştım arkadaşlar. Hem üniversiteye gidiyordum hem taksi şoförlüğü yapıyordum. Hayatımı kazanmak için İstanbul'da taksi şoförlüğü yapmak gece cesaret ister ve 18 yaşında ben bunu yaptım. Mert Ramazan Demir de taksi şoförü Yusuf olarak kanalı henüz netleşmeyen dizinin hikayesi de merak konusu. Roma sahneleriyle İtalya'da başlıyor bu dizi Delikanlı. Sırılsıklam aşık olduğu nişanlısı Hazan'la mutlu bir yuva kurmak ve istediği evi almak için para biriktiren, bu nedenle gece taksi şoförlüğü yapan Mert Ramazan Demir Yusuf'a hayat verecek. Ancak Yusuf önce ailesiyle yaşadığı acı sınav, ardından sevdiği kadını kaybetmesi üzerine büyük bir intikam planı yapar. Hedefindeki kişi ise Dila'dır. Dila da Mina Demirtaş. Sonra da sevgili olacaklar demek ki. Önce nefret, önce intikam, sonra aşk. Hep öyle değil midir arkadaşlar? Delikanlı'da Dila rolüne hayat verecek Mina Demirtaş. Şu anda görüşmeler devam ediyor ve dizinin yönetmeni Zeynep Günay. Mert Ramazan Demir'in yeni dizisinin hazırlıkları sürüyor arkadaşlar. Aybike Ertürk senarist ekibin başında ve yönetmen Zeynep Günay. Mert Ramazan Demir. Başarılı olacağına eminim Mert Ramazan Demir'in. İnşallah şansı bol olsun. İnşallah her şey istediği gibi gitsin ve hak ettiği başarıyı bu diziyle de perçinlesin arkadaşlar. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi her zamanki gibi. Beğen yaparsanız ve abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa çok mutlu olurum. Kim ne derse desin Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu konusunda sakın geride kalmayın arkadaşlar. Bu antilerin filan eleştirilerine de kulaklarınızı tıkayın. Bu iki genç gerçek oyuncu Afra ve Mert gerçekten kendilerini işlerine veren iki genç ve başarılı isim. Keşke şartlar Türkiye'de çok uygun olsa da onları tiyatro sahnesinde gerçekten meydanında bu müthiş oyunculuklarıyla seyredebilsek. Ama Türkiye'de tiyatro oyunculuğunda maalesef çok sağlam sponsorlarınız olmazsa para yok. Para yok. O yüzden oyuncular dizilerde kendilerine yön bulmaya çalışıyorlar ve haklılar da bir şey diyemiyorsunuz. Para dizilerde ve sinemada iyi oyuncuysanız sinemada da güzel para kazanabiliyorsunuz. Peki dostlar,
Sizleri çok seviyorum. Yarın günlerden Perşembe. Yarın Onur Akay geldi Türkiye'de ama İstanbul'da olacak. Yarın onun erkek kardeşinin doğum günü. 8'i değil mi? Yarın 8 Ocak. Erkek kardeşi Orçun'un doğum günü. Bilal abi dedi, telefon açtı. Almanya'dan döndüm, Türkiye'deyim ama dedi İstanbul'da Orçun'un doğum gününü kutlayacağız dedi Perşembe günü. Beni Perşembe günü affeder misin? Tabii. Ne demek Onurcuğum? Cumartesi günü beraber olalım Bilal abi dedi. Cumartesi günü yayın yapacağız Onur Akay'la arkadaşlar. Yarın sevgili Arzu Altıntaş, televizyon dünyasının sevilen ismi, benim güzel arkadaşım Arzu Altıntaş ve magazinin de çok sevilen ismi Arzu Altıntaş. Yarın onunla birlikte yayın yapacağız arkadaşlar. Arzu'da da ilginç haberler var. Bugün biraz konuştuk kendisiyle. Yarın saat 18'de karşınızda olacağız inşallah. Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederim. Benim kanalımı yurt içinde ve yurt dışında izleyen dostlar tavsiye ederseniz tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza genişlerse ailemiz memnun olurum. Ümran Keleş, moderatörlerim ve Caner Tuzcu. Teşekkür ederim sizlere de ve özel abonelerim sizlere de teşekkür ederim. Dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz değerli izleyenler. Bunun için yapmanız gereken ana sayfada açıklamalar kısmını okursanız yönlendirmeler size yol gösterir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.